Fadime'den Püf Noktalar Mutfağımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Yumuşacık dokusu ve lezzetiyle bir tepsi dolusu çörek hazırladım. Çöreğin iç malzemesi olarak da lor peynir ve maydanoz kullandım. Peynir sayesinde çöreğimiz yumuşacık oldu. Detaylı tarif için videomuza geçelim. Yarım paket yaş mayayı yoğurma kabının içerisine alıyorum ve bir tatlı kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Kullanmış olacağım ılık sudan bir miktar yaş maya ve toz şekerin üzerine alıyorum. Spatula ile mayanın iyice açılmasını sağlıyorum. Dikkat ettiyseniz bardakta olan bütün malzemelerin bir su bardağına bir parmak eksik. Geriye kalan suyu ilave ediyorum. Ardından bir bardaktan bir parmak eksik sıvı yağ ve ılık sütümü ilave ediyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 milim. Bir yumurta akını da içerisine alıyorum. Yumurtanın sarısını ise çöreğimin üzerine sürmek için ayırdım. Çörek tarifim için 5 su bardağı dolu un kullandım. Unun önce bir miktarını alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ederek karıştırıyorum. Kalan unumu da ilave ediyorum. Elimle hamurumu önce toparlayıp ardından da güzelce yoğuruyorum. Dilerseniz yoğurma işlemini tezgahınızın üzerinde de gerçekleştirebilirsiniz. Hamurumu 3-4 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Hamurumu mayalanmaya bırakacağım. Mayalanma süresi oda ısısına göre değişebilir arkadaşlar. Yalnız aşırı da mayalandırmayın ki maya kokusu oluşmasın. Ya hamurunuz yaklaşık 2 katı boyuna ulaştığında mayalanmış demektir. Mayalamış olan hamurumu ortadan ikiye kesiyorum. 2 bez oluşturuyorum ve hiç bekletmeden hemen bir miktar un serpiştirmiş olduğum masamı alarak açma işlemini sağlıyorum. Her bir bezemi 40 santim boyutunda açıyorum. Kullanmış olduğum tepsi ölçüsü 40 santim büyük boy tepsi. Arkadaşlar sizler de bu tariften çörek hazırladığınızda dilediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Kıymalı, patatesli, ıspanaklı, pırasalı, peynirli hepsini de daha öncesinde denemiştim. Çok güzel yakışıyorlar. İstediğiniz iç malzemeyle çöreğinizi hazırlayabilirsiniz. 150 gram lor peyniri, 6-7 dalda maydanoz doğramıştım. Hatta tabakta şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar rendelenmiş kaşar vardı. Onu da içerisine serpiştirdim. Böylelikle hamurun daha yumuşak olmasını sağlar. İkinci bezemi de masanın üzerine alıp 40 santim çapında hamurumun boyutunu açıyorum.
Açmış olduğum iki hamuru birbirine birleştirmek için kenarlarda fazlalıklar, eksiklikler olunca onları eşitliyorum ve parmaklarıma baskı uygulayarak iki hamurun birbirine birleşmesini sağlıyorum. Ve buzdolabı poşetini tepsinin üzerine alıyorum. Bir de mutfak örtüsü 10 dakika tepsi mayasına bırakıyorum. Kenara almış olduğum yumurta sarısının üzerine bir tatlı kaşığı süt, bir tatlı kaşığı da sıvı yağ ilave ederek karıştırıyorum ve bu karışımı fırça yardımıyla çöreğimin üzerine sürüyorum. Çöreğimi süslemek için de çırpma telini kullanıyorum ve orta kısımlarına da mavi haşhaş serpiştirdim. Dilediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz. Dilerseniz çatalla da şekil oluşturabilirsiniz. Mutfak sizin, tarif sizin, çörek sizin. Nasıl mutlu oluyorsanız o şekilde çöreğinize şekil verebilirsiniz. Sevgili takipçilerim, elimden geldiğince sizlere her evde bulunan malzemelerle tarifler sunmaya çalışıyorum. Ölçülere bile dikkat ediyorum. O derece ki bir yemek kaşığı dahi un fazla olmuş olsa onu da ekliyorum ki tariflerinizde herhangi bir yanlışlık oluşmasın diye. Benim de sizlerden küçük bir ricam olacak. Henüz kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilir. Bildirim zilini açarak her yeni videomdan haberdar olursunuz. Kanalımın linkini yakınlarınızla paylaşarak kanalımın büyümesine destek olabilirsiniz. Şimdiden desteği olan, beğeni yapan, yorum yazan, emeği geçen herkese ama herkese çok çok teşekkür ediyorum. 200 derecelik önceden ısıtılmış fırında çöreğimi pişmeye bırakıyorum. Arkadaşlar, umarım sizler de bu güzel lezzeti en kısa zamanda denersiniz. Oldukça lezzetli oluyor ve çöreğinizi fırından çıkardıktan sonra 10 dakika kadar bir mutfak örtüsüyle üzerini kapatırsanız yumuşacık bir çörek elde etmiş olursunuz. Henüz buharı üzerinde olmasına rağmen süngerimsi bir dokuya sahip olan çöreğim yumuşacık, pamuk gibi oldu. Dışı da tabanı da oldukça güzel bir şekilde pişti. Bugünlük de Fadime'den bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.